Merhaba, ben eğitimci yazar Murat Tunalı. Bu hafta size insanın kendini değerli hissetmesi ve kendine değer vermesiyle alakalı bir anıdan bahsederek yola çıkacağım. 8-9 yaşlarındaydım. Babam beni manava kiraz almaya göndermişti. Ve manava gidip kirazlara baktığımda 2 tane kiraz olduğunu gördüm. Bir böyle kocaman güzel yemyeşil sapları olan, böyle iyi baktığı zaman insanın ağzını sulandıran kocaman kirazlar. Bir de sapları böyle kurumuş, biraz daha pörsümüş, biraz daha eski olan kirazlar, biraz daha küçük olan kirazlar. Bana hangisini vereyim dediği zaman fiyatlarını sorduğumda birisinin pahalı, birisinin de ucuz olduğunu öğrendiğimde babama yaranmak adına ucuz olan kirazlardan alacağım demişti. Ve ucuz kirazlardan alıp eve gittiğimde ve paranın üstünü babama verdiğimde babam kirazlara şöyle baktı. Sen hangi kirazlardan aldın dedi. Ucuz kirazlardan aldım baba dedim. İyi, aferin sana dedi. Şimdi bu parayı al ve o pahalı kirazlardan alacaksın. Ama biz bu pahalı kirazlardan yiyeceğiz, sen ucuz kirazlardan yiyeceksin demişti. O gün hayatımın dersini almıştım. Böyle imrenerek babamın gibi abilerimin karşımda pahalı kirazlardan yediğini görüp kendim de o bozuk, çürükümsü kirazlardan yediğimde hayatta kendime ne kadar değer vermem gerektiğinin ilk dersini almıştım. Demek ki hayatta her şey kendinize verdiğiniz değerle ilintili. Ne kadar değer verdiğiniz, neye göre değer verdiğiniz ve kendinizi nereye konumlandırdığınız çok önemli. Örnek veriyorum, bir şişe suyu baz aldığımızda bir şişe su bir market rafında belki 5 lirayken bir havalimanında 50 lira olabiliyor. Bir uçakta belki daha pahalı olabiliyor. İnsan da kendi bu açısından baktığınızda nereye konumlandırdığınızla ilintili. Eğer çok özel bir eğitim aldıysanız, kendinizi çok iyi geliştirdiyseniz belki de çok nadir bulunan bir ortamda, bir müzede çok değer verilen bir eser gibi değer görebilirsiniz. Ya da alelade market rafındaki bir su kadar herkesin ulaşabileceği, edinebileceği özelliklere ve yetilere sahipseniz bu kadar önem görürsünüz. Market rafındaki su kadar önem görürsünüz. İşte burada eğitimin önemi çıkmakta. Günümüzde bilgi o kadar önemli güçtür ki eğitimi sanki bir diplomayı elde etmek, bir okulu bitirmek olarak görüyoruz. Oysa çok güzel 250 tane kitap okuduğunuzda belki de bir üniversite mezunu olacaksınız. Çok özel, çok güzel, hayata değer katan 500 tane kitap belirlediğinizde kendinize belki de bir yüksek lisans yapmış olacaksınız. Ve çok özel 1000 tane kitap okuduğunuzda belki de bir profesörlük payesi almış olacaksınız. Yaşamımızda eğitim ve kendimize verdiğimiz değer asla bir kağıt parçası değil, bir diploma değildir. Eğitimle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.